Merhaba, Doktor Koray Erdoğan, Asmet Klinik, İstanbul. Bugün 9 aylık, 9 ay önce 5000 greft ektiğimiz bir hastamla beraberim. Aslında kendisi çok da istekli değildi bu videoya ve biraz ben ısrar ettim çünkü sonucu çok güzel. 1.97 ortalamayla 5000 greft ektik, Vertex'e ait. Herhangi bir ilaçta finasterit de kullanmak istemiyordu, zaten hiç kullanmadı. Onun için ben bu hani hep çok böyle finasteritle sonuçlar biraz karışıyor ya, hangi sonuç finasterite bağlı, hangi sonuç ekime bağlı. Aslında bazen ben bile onu ayırt edemiyorum. Hani ayırt edebildiğim tek hasta grubu hiç finasterite bulaşmamış olanlar. Bugünkü hastam da öyle bir hasta. Nasılsınız? Teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Allah çok teşekkür ediyorum öncelikle kabul ettiğiniz için bu videoyu. Nasıl bir deneyim oldu? İşlem sürecinde mutlu olduğunuz, sizi mutsuz eden bu süreç, bekleme süreci biraz zor oluyor. Evet, evet. Ya şöyle tabii karar verme süreci bir kere başlı başına zaten bir zorluk gerektiriyor. Çünkü hayatınızı bir şekilde yaklaşık bir 10 günlük de olsa Tabii. bir ara vermek zorunda kalacağınızı düşünüyorsunuz. Aslında Ama insanlar ben genelde işlemden çekiniyorlar ama işlem o kadar endişe edecek bir şey değil. benim beklediğimden de çok daha kolay oldu. Rahat İlk önce geçiyor. onu söyleyeceğim. Benim beklediğimden çok daha kolay bir Sonrası işlem oldu. aslında daha zor bence. Sonrasında da yani ben aslında hani şanslı hastalardan bir tanesiyim. Pandemi döneminde zaten sokağa çıkma yasaklarının olduğu bir dönemde bu operasyonu yapmış olduk. Ve sonrası da zaten insanlar evdeydi. Ben de hani evde istirahat etme imkanı bulabildim. Ama ameliyat sonrası yani yaklaşık herhalde 3. günü ben ofise falan gittim. Yani ameliyat sonrasında ve insanlar hani bunu çok garipsemediler. Evet. Ödemem, şişliğim falan çok azdı. Anladım. İşte buz tamponları vesaire yapıldı. Bütün bunlar aslında iyileşme sürecinde de çok hızlı bir şekilde iyileştiğini gördüm. O kısa saçlı dönemde benim hoşuma gitti. Yani hatta bir ara dedim ki hiç uzatmayacağım saçımı. Çok rahat işte yıkıyorsunuz saçınızı, çıkıyorsunuz, giyiniyorsunuz, ofise gidiyorsunuz falan. Yani beklediğimden çok daha az meşakkatli bir iş oldu. Aslında keşke daha önce yaptırsaymışım. Çok sevindim ya. Şimdi görenler ne diyorlar sonuçtan? Şu güzel bir sonuç. Şimdi görenler aslında tabii yani benimki birazcık biraz saçım vardı. Hani hiç yok değildi. Saçım vardı. İnsanlar da uzun süre görmeyen insanlar özellikle ya saçını uzatmışsın diyorlar. Değil mi? Genelde insanların şöyle bir korkusu var. Herkes şöyle bir şey olacağını zannediyor. Aa, saç ektirmişsin. Yani güzel de olsa. Evet. Halbuki öyle bir şey olmuyor. Genelde benim hastalarımdan aldığım tepkiler şu yönde. Diyorum ki hani sizi görenler ne diyor? Genelde şey diyorlar. Aa, zayıfladın mı? Gençleşmişsin. Evet. İşte saçını Sende bir uzat- değişiklik var. Bir değişiklik var. Değil mi? Sende Çok bir değişiklik anlaşılmıyor. var. Veya işte saçını uzatmışsın. Ondan sonra saçına bir şey mi yaptırdın? Saçını mı boyattın? Ekmek kimsenin aklına gelmiyor ektirme. En son artık ben söylemek zorunda kalıyorum. Ben diyorum saç ektirdim. Ama çok da doğal gözüküyor. Ondan sonra inanmıyorlar. İşte aa gerçekten mi vesaire. Sonra çok güzel olmuş. Hep arkasından da yorumlar geliyor. İşte çok güzel olmuş, seni çok genç göstermiş. İşte en az 5 yaş gençleşmişsin falan. Değil mi? Hep pozitif tepki aldım şu ana kadar. Hiç negatif tepki almadım yani. Vallahi çok sevindim ya. Bir gösterebilir miyim saçınızı? Tabii. Bir kameralara da göstermek istiyorum. Bir başınızı çok hafif öne eğer misiniz? Biraz kaldırabilirsiniz. Biraz daha kaldırın. Evet, görüyorsunuz. Biraz daha kaldırabilirsiniz. Biraz daha. Hiç finasterit kullanmadınız ve bence çok da bir arkanızı da göstermek istiyorum. Donör bölgenizi de. Başınızı geriye doğru. Bakın şurada tepe bölgesi, bunlar da ekim saçları. Tabii nispeten daha seyrek. Çünkü 5000 kökün aslında bu kadar büyük bir alanı tamamen kapatmasına imkan yok. Muhtemelen ileride bir seansa daha ihtiyacımız olacaktır. Bir başınızı kaldırabilir misiniz? Donör bölgesini de göstereyim. Bakın donörde maşallah hani bir 5000 daha çok rahat çıkar bu donörden. O kadar güçlü ki donörünüz. Hiçbir şekilde ne işlemin yapıldığı belli oluyor. Tamamen homojenize ediyoruz. Zaten biliyorsunuz o keyboardla donörün her bölgesini tarıyoruz. Ona göre bir dağılım yapıyoruz ve inanın çok donörünüzde eminim bakmışsınızdır ama siz tabii çok net göremeyebilirsiniz. Donörünüzde hiç bu işlem yapılmamış kadar iyi gözüküyor. Evet ya benim hani sonuçta kendi saçımı bu kadar inceleme imkanım olmuyor ama bu işlerde en çok yorum yapanlar kuaförlerim. Değil mi? Ya onlar zaten hani en olumlu tepkiyi verenler onlar. Çünkü onlar birçok farklı Tabii operasyonları görüyorlar, değerlendiriyor. farklı operasyonda görüyorlar. Hani onlar
söyledi. Yani herkes biz böyle bir şey görmedik diyorlar yani şeyde. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok sağ teşekkür olun. ederim Kabul hocam. ettiğiniz Elinize için, sağlık. desteğiniz için çok Evet. sağ olun.